Zombi salgını ve istilasının olma ihtimalinin 13 kanıtı. Zombi, Voodoo'nun Afro-Karayip ve Karaön ruhu inanç sistemlerinde geçen ölümsüz insanlardır. Bu folklorik zombiler doğaüstü güçler ve şamanist hekimliği vasıtasıyla yaşayanlar arasında korku yaratmak amacı ile ölü insan bedenlerinin yeniden canlandırılmasıdır. Zombilerin daha korkunç versiyonları yamyamlık öğesini kullanarak korku sinemasında da sıkça sergilenmektedir. Zombilerde ölüm sebebiyle hayatını kaybeden, ölen bir insanın beyni temel işlevlerini yani motor fonksiyonunu korur. Fakat duygu, kişilik ya da ağrı hissini kavrayamaz. Zamanla çürüyen organları vücudunun normal olarak çalışmasıyla devam eder. Dolaşım sistemi, solunum sistemi ve sindirim sistemleri faal değildir. Sinir sistemi esas olarak beyin ve beyin sapı içinde işlev görür. Duyusal alımları neredeyse yoktur. Sadece avın peşinden gidecek şekilde programlı gibidir. Zombiler yorulmaz, bacakları kesilse bile sürünerek yollarına devam ederler. Kafa vücuttan ayrılsa bile yaşamaya devam edeceklerdir. Yeniden canlandırmayı durdurmanın tek yolu ise beyni yok etmektir. Ama son zamanlarda popüler olan bu akılsız et yiyen canavarların dünyayı bir salgın ve istila dalgası ile sonunu getirebilecekleri bilim çevrelerinde de olsa ciddi konuşulmaya başlanmıştır. Hatta bazı ülkeler bu tür bir riskle karşı karşıya gelindiğinde ne yapacaklarının planını bile hazırlamaktadır. Katrina kasırgası sonrasında Amerika Birleşik Devleti hükümeti, Amerikan hayatında mümkün olan çeşitli doğal afetlere cevap vermeye hazır olduğunu gösteren kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmanın dikkat çeken bulgularından biri, Amerikan halkının şok edici bir şekilde bir zombi salgını için hazırlıksız olmasıydı. Bu sonuçla beraber bu ihtimal üzerinde de tedbir alınmaya başlandı. Tarih boyunca öykü ve filmlerde düşünülen birçok zombi türü vardır. Bu nedenle salgının hangi türe ait olduğunu bilmek hayatta kalmak için önemlidir. Her tip için hazır olmak ise en iyisi olsa da çoğu uzman viral zombilerin salgınının en olası olduğu kanaatindedir. Bunun dışında da pek çok muhtemel olasılıklar mevcuttur. Bunlar arasında en çok ilgi çeken ve bilinenler ise şunlardır. LSD. Hepimiz 2012 yılında meydana gelen meşhur Miami yamyam saldırısını unutamayız. Çıplak Rudy Eugene şiddetle evsiz olan Ronald Popo'ya saldırır ve yüzünü kemirir. Yüzünün %75'ini parçalar ve yer. New York Daryl Lynch LSD'nin etkisi altında olduğunu ve yetkililer yamyamın Rudy Eugene adlı eski bir sabıkalı olduğunu tespit ettiklerini söyler. Bir evsizin yüzünü yiyerek parçalayan Eugene'in dur ihtarına uymadığı için 12 kere vurulduktan sonra öldüğünü ve yanında silah bulunmadığı anlatılır. Bu dozda bir uyuşturucu organlara büyük miktarda zarar vermektedir. İlk olarak 19 Nisan 1943'te Albert Hofmann tarafından bulunan LSD maddesi kokusuz, renksiz ve acı bir tada sahiptir. Kokainden 100 kat güçlü olan madde halüsinasyon görülmesine neden olur ve bu da çoğu zaman saldırganlığa ve insan dışı güdülerin ortaya çıkmasına yol açar. At kılı solucanları. At kılı solucan paraziti korkunç bir yaratıktır. Hayatta kalmak için girdiği bünyeyi kullanır ve onu öldürür. Önce sivrisinek ya da mayıs sineği gibi bir sineğin larvası at kılı solucanının larvasını yer. Bu larva erişkin bir sinek haline geldiğinde çekirgenin yemi olur. Böylece at kılı solucanı larvası çekirgenin içinde büyümeye başlar. Fakat at kılı solucanının büyümesinin son aşaması suda gerçekleşir. Çekirgeler ise suya yaklaşmaz. Fakat solucan çekirgenin merkezi sinir sistemi işleyişine etkileyerek onu suya atlaması için yöneltir. Çekirge boğulur ama at kılı solucanı erginliğe ulaşır. Bu yapıda olabilecek benzer bir parazitin insanları da zombiye dönüştürmesi muhtemeldir.
Zümrüt hamam böceği arısı. Asya, Afrika ve Pasifik adalarında görülen bu arılar parlak yeşil renkleriyle oldukça cezbedicidir. Fakat önlerine çıkan hamam böceklerini acınacak hale getirir. Bu böceklerin altında bir büyüklüğünde olan arılar önce iğneleriyle böceği felç eder. Özel salgıları ile böceğin beynini istedikleri şekilde yönlendirmelerini sağlar. Önce böceğin kanını emer, sonra da antenlerini yiyerek onu yuvasına çeker. Orada yumurtasını böceğin karnına bırakır ve üstünü taş parçalarıyla kapatır. Böcek kaçmaya yeltenmez. Arı larvalarının kendisini canlı canlı yemesine izin verir. Sonunda böceğin kalıntılarından ergin arı dışarı gün ışığına çıkar. Nörotoksinler. Sinir sistemine tesir eden zehir anlamında kullanılmaktadır. Kimyasal silah şeklindeki nörotoksinlere bazı devletler aşina olabilir. Ancak nörotoksinler de doğru oranlarda alınabilirse pek çok insanda zombi etkisi gösterebilir. Gezegendeki en ölümcül nörotoksin bir kirpi balığı tarafından üretilmektedir. Bazı teknikler uygulanmadan bu balığı yemek kısa sürede ölüme yol açar. Ancak zehir öylesine etkilidir ki cilt üzerinde uygulandığında bile geçici olarak sinir sistemini etkileyip kişinin kendisinin bir ölü ya da zombi zannetmesine neden olabilir. Zehrin etkisi geçince kurban önceden yaptıklarını hissetmeyecek ve bazı sinirsel bozuklukları devam edecektir. Eğer bu toksin kitleler halinde ve büyük bir dozda insanlara karşı uygulanırsa bir zombi kıyametine neden olabilir. Hymenopompinesik Arcraphia. Tropikal arı türlerinden olan bu canlı en güçlü anlamıyla bir parazittir. Bu arılar hedef olarak örümcekleri, yavrularını bırakmak ve beslemek için kullanır. Yumurtalarını bırakmak için zamanı geldiğinde dişi yaban arısı bir örümcek aramaya başlar ve onu felç eden ve acıyı alan zehri ile sokar. Örümceğin karnına yumurtalarını bırakır. Uzun yumurtlama sürecinden sonra larvalar birkaç hafta örümceğin içinde henüz bilinmeyen bir kimyasal enjekte etmeye başlar. Kimyasal örümceğin beynini kontrol altına alır ve larvalar için bir koza dokumaya başlar. Bu sırada larvalar beslenmek için örümceğin kanını emer. Koza bittiğinde beyni kontrollü örümcek sadece hareket etmeden durur. Tüy dökme kısmı da geçen larvalar bir sonraki aşamalarını bekler. Vakti geldiğinde örümceği yiyip kozada son haftalarını geçirir. Birkaç hafta sonra da larvalar yetişkin eşek arıları olarak yaşamaya devam eder. Acaba böyle şeytani bir plan insanlarda da uygulanabilir mi? Haiti zombileri. Haiti zombileri ve zombilik için bir nevi anavatan, bir nevi başkent konumundadır. Afrika'dan bu bölgeye büyük kitleler halinde köle olarak götürülen Afrikalılar, Haiti'de zombiliğe yeni bir şekil kazandırmışlardır. Halk arasında yoğun bir şekilde anlatılan, yaşayan zombi hikayeleri ilk olarak Haiti'de dillendirilmiştir. Tabii bundan önceleri antik Mısır mumyalarının canlandığı gibi korkutucu hikayeler anlatılıyor olsa da günümüzde bilinen zombi miti ilk olarak Haiti'de bir folklorik inanç haline gelmiştir. 1915 ile 1934 yılları arasında Amerika'nın Haiti'ye çıkarma yaptığı dönemlerde zombilerin büyücülerin köleleri olarak saldırı amaçlı kullanıldığına dair yaygın bir inanç da oluşmuştur. Deli dana hastalığı. Deli dana hastalığı sığırlarda görülen ve ölümcül sonuçlanan bir hastalıktır. Hastalık beynin süngerlenmesine neden olur. Özellikle İngiltere'de sığırlarda görülen salgın bir hastalıktır. Hastalık mikropik ajanlardan çok farksız, cansız bir maddeyle, protein parçalarıyla meydana gelmektedir. Hastalığın hayvanlarda uzun bir kuluçka dönemi vardır. Ortaya çıkan hastalık, yürüme bozukluğu, bunu takiben de beyin fonksiyonları bozukluğu ve ölümle sonuçlanır. Bu hastalık Jakob hastalığı, kuru hastalığı gibi benzer hastalıklarla aynı grupta olan bir hastalıktır. Aynı grup hastalıklarından farkı ise daha genç insanlarda da görülebilmesidir.
Kesin bir kanıt olmamakla beraber hayvanlardaki hastalığın insanlara hayvanların etleri ve ürünleriyle bulaştığı tahmin edilmektedir. Hastalığa maruz olan insanların şiddet tanrıları ile etrafa saldırdığı da belirtilmiştir. Sanki zombiye dönüşen birinin ilk belirtileri gibi. Nöron. Kök hücre araştırmaları sayesinde yakında insanların çürüyen organlarını yenilemek mümkün olacak. Bu prosedür insan vücudundaki çoğu organ için işe yarasa da beyin üzerinde bu ne yazık ki mümkün değil. Öldüğümüzde beynimiz dıştan içe çürümeye başlar. İnsan nörolojisine aşina olmayanlar için beynin dış katmanları bizim anılarımız, duygularımız ve mantığımızı içerir. Beyin sapı, iç katmanları ise bizi hayatta tutma işleyişlerini, nefes alma, yeme, kalp atışları ve benzeri durumları içermektedir. O yüzden birini canlandırmak için beyin fonksiyonlarının dış katmanlarını da geri getirmek bu kısımda çürümüş olduğundan imkansız olacağı için geri dönen organizma büyük ihtimalle az düşünen, akılsız bir zombi olacaktır. Şimdi ölüleri diriltme deneyi yapan devletler ve kişiler bu yüzden bir zombi kıyametini başlatabilecek olağan şüphelilerdir. Toksoplazmos. Bu tek hücreli yaratıklar ev sahiplerini en fazla suistimal eden parazitler olarak bilinir. Ev sahibi olarak seçtikleri fareleri ve sıçanları kedilerden kaçmaz hale getirir. Hatta onları kedilere yönlendirir. Çünkü bu parazitin asıl varmak istediği yer kedinin midesidir. İnsanların %30 ile 60'ında toksoplazmoz görünür. Fakat insan davranışına etkisi farelerdeki kadar bariz değildir. Ancak 2006'da yapılan bir araştırmada bu parazitin bulaştığı insanlarda davranış değişikliğine işaret eden veriler görülmüştür. Belki de zaman içinde değişim gösterip güçlenen, mutasyona uğrayan bu parazit zombi kıyametinin ateşini yakacak nokta olacaktır. Zombileştiren bitki Datura. Buruk Manisa candida olarak da bilinen datura bitkisi bir başka zombileştirme etkisine sahip bitkidir. Bitkinin salgıladığı sıvıdan yapılan tozlar akıl mantık sahibi bir insanın koşarak uzaklaşması gereken bir zehiri ortaya çıkartır. Uyuşturucu olarak kullanılan bu tozun ufak bir miktarı bile daimi hafıza kaybına, felce, ruh ve sinir hastalıklarına ve hatta saniyeler içerisinde ölüme bile sebep olur. Bir vudu büyücüsünün uygun miktarlarda kölelerinin yemeğine karıştırdığı bu tozda yıllarca sürecek bir zombiliğe yol açabilmektedir. Öyle ki tozun uyuşturucu etkisi kişiyi zombi olmaya bağımlı hale getirir ve iyileşmesi mümkün olmaz. Bir kez daturaya maruz kalan kurban yeniden zombi olmak için adeta can atar. Zombi karınca mantarı. Karıncaların yön bulma duygusu çok güçlüdür. Fakat Tayland, Afrika ve Brezilya'da Componotus leonardi adlı karıncalar bir parazit mantarı tarafından yönlerinden saptırılır. Bu mantarın sporları karıncaya bulaştıktan sonra birkaç gün boyunca onun vücudunda gelişir. Sonra da karıncanın beynini tümüyle kontrol altına alarak onu kendisine en uygun ortama doğru sürükler. Karınca bir zombi gibi mantarın büyümesi için nem oranının en elverişli olduğu yerden 25 santim yükseklikte ağaç gövdesi üzerinde bir yaprağı kancasını geçirerek ölür. 24 saat içinde mantar karıncanın gövdesinin içinden belirmeye başlar ve sporlarını etrafa püskürtür. Kuduz virüsü. Bazı uzmanlar kuduz ya da grip gibi virüslerin parazit olarak düşünülebileceğini belirtiyor. Çünkü bunlar içine girdikleri vücudu güçten düşürüp ondan faydalanıyorlar. Kuduz en korkunç hastalıklardan birisi olarak görülür. Virüs, ısırma ya da tırmalama sonucunda oluşan yaradan sızan tükürük yoluyla bulaşır. Genellikle köpekleri ve yarasaları, bazen de insanları etkileyen bu virüs, bulaştığı canlıları salgınlaştırıp ısırmalarına neden olarak daha fazla yayılma yolunu bulur.
davranış değişikliğine yol açtığı gibi motor kontrolünün de yitirilmesine neden olur. Yutma güçlüğünün yol açtığı açlık ve susuzluk hali baş gösterir. Su korkusu ise bir efsaneden ibarettir. Hastalarda su içmek istediklerinde ortaya çıkan istem dışı spazmlar bu inanışa yol açmıştır. Fakat bu korku değildir. Zombiliğin temeli Voodoo. Batı Afrika'da yaygın olarak kabileler arasında benimsenen Voodoo inancı, büyü ve mistizme dayanan bir temele sahiptir. Voodoo inancına göre bir büyücü, ölen birinin kontrolünü altına alacak şekilde yeniden canlandırabilir. Ancak canlanan şey sadece vücut olur. Voodoo inancına göre insan, ruhu et ve kemiğe bağlı olmadığı için ölümden sonra bir insanın önceki hayatında olduğu gibi diriltmesi mümkün değildir. Sadece beden diriltilebilir ve ruhun kontrolünde olmayan beden, eğer büyücünün kontrolünde olmazsa saldırganlaşır ve bedenin ayakta durması için gerekli şekilde beslenmeye yönelir. Bu beslenme dürtüsü bilinç dışı yapıldığı için yenecek her şey bedenin hedefinde olur. İnsanlar bile. Bu sayede zombi insanlara saldırıp onları yiyerek beslenen bir yaratığa dönüşür. Ancak Voodoo inancında ısırılan kişinin de bir yaşayan ölüye dönüşeceğiyle ilgili bir unsur yoktur. Bütün bunlar gösteriyor ki gelecekte olabilecek bir zombi salgını ve istilası imkansız değildir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.